Nur Viral'le Sen İstersen Özel'de şu dakikadan itibaren burun estetiğiyle ilgili çok önemli bir doktorumuzu ağırlayacağız. Ameliyat olmadan burnunuza muayenehane ortamında şekil verdirmek ister misiniz? Hocamız geliyor. Operatör doktor Bülent Koç tüm sorularınızı yanıtlamak üzere evinize geliyor. Sen istersen kapılar açılır yeniden güler ayağa. Ekranların sevilen ismi Nur Viral, çok özel konuklarıyla bir arada. Sen istersen kalkarsın. Alanında uzman doktorlar, psikologlar, astrologlar ve daha fazlası. Hayatımızdaki problemleri kolay yoldan çözmenin bir yolu var mı? Güzel şeyler kolay olmuyorlar. Menopoz mu kilo aldırır yoksa kilo aldıkça mı menopoza yaklaşırız? Çok güzel bir soru. Tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor? Sıcak, samimi, derin sohbetler. Bir erkeğin bir kadına değer verdiğini göstergesi para harcaması değildir. Benim eşim aldatmaz diyordum diyen kadınlar aldatılıyor. Yani kadınlar kas mı çalışsın? Kas çalışacaklar. Öyle Kas mi? çalışacaklar. Nur Viral'le Sen İstersen Özel yeni bölümüyle hafta içi her gün Star'da. Nefes almak en doğal ihtiyacımız. Hocam hoş geldiniz. Operatör Hoş doktor bulduk. Bülent Koç. Şimdi mevsimden dolayı da işte yaşanan hastalıklardan dolayı da en çok sorulan sorular. Burnum neden kuruyor? Niye doğru nefes alamıyorum? Doğru nefes alıp almadığımı nasıl anlarım? Şimdi bunu kendiniz de aslında şey yapabilirsiniz, Test edebiliriz. tartabilirsiniz evde. Şimdi eğer bunu hissediyorsanız bir nefes açlığı, hani bunu nasıl hissedebilirsiniz? Geceleri özellikle sesli solunum yapıyorsanız, uykuda problem yaşıyorsanız, uyku apneniz varsa ya da eforla, egzersizle çabuk tıkanıyorsanız, burnunuz çok kuruyorsa, bunların hepsi aslında burunda bir problem olabileceğini gösteriyor. Burnun ortasında ince bir duvar var ve burnu iki bölüm ayırıyor. Yani her burun deliğinden geçen bir aralık var. Ortada da bir kemik yapı var. Kıkırdak ve kemikten oluşan. Buna da septum diyoruz. Septum deviyasyon dediğimiz durum da bundan dolayı, bir tarafa eğriliğinden dolayı. Bir tarafa doğru yattığı zaman o bölgede tıkanıklık oluyor. Aynı tıkanıklığı konka büyümeleri, burun etlerinde büyüme, onun dışında polipler ve başka birçok sıkıntıdan dolayı bunlar olabiliyor. Bunu test etmek için burnunuzun bir tarafını kapatıp bütün yükü diğer tarafına verebilirsiniz. Ya kanattan bastırırsınız Canlı ya yayında böyle bu testi önde yapalım o zaman. kıtabilirsiniz. Burnunuzdan doğru nefes alıp alamadığınızda bu testi yapabilirsiniz. En iyi Yapalım test bu. hocam. Bütün yükü, ağzınız kapalı, bütün yükü biz burnuna vereceğiz. Burnun da bir tarafına vereceğiz. Evet. Kapattık bir tarafını. Diğer taraftan nefes alıp verin 4-5 kez. Sonra Burası iyi. evet, diğer tarafı kapatın. Aynı şeyi orada da yapın. Eğer bir deviyasyonunuz içeride, kemik eğriliğiniz varsa bir taraf size daha sıkıntılı gelecektir. Zorlayacaktır. Bir an önce orayı açmaya çalışacaksınızdır. Ve bu tip durumlarda da yatarken hastalar genellikle açık taraflarının üzerine yatmaya çalışırlar. Açık burunlarının üzerine yatmaya çalışırlar ki gece çok fazla tıkanmasın diye. Çünkü tıkalı yere yattığınızda daha çok tıkanıyor. O sizin yatış pozisyonunuzu bile belirliyor aslında. Şimdi burundan doğru nefes almak çok önemli, sağlığımız için çok önemli. Ama bazen tabii burundan doğru nefes almak kadar burnun nasıl göründüğü de çok önemli. Sizi buraya davet etmeden önce seyircilerime dedim ki ameliyatsız bir şekilde muayenehane ortamında burun estetiği yaptırmak ister misiniz? Önce o yöntemden bahsetmek istiyorum ben. Diyelim ki böyle burnumuzun ucu biraz düşük. Ki aynaya geçip hep şöyle yaparız ya şu burnum birazcık daha şöyle olsa Bana kendimi yeter. daha iyi hissedeceğim, bana yeter. Aynen. Yani şeyden bahsetmeden önce, operasyondan bahsetmeden önce bunu öğrenmek istiyorum Evet, sizden. yani her zaman ameliyat olmanız gerekmiyor. Ameliyatsız da çok iyi işlemler yapılabiliyor. Hani bu kemik yapısını kırıp dökmeden, ameliyat ortamı gerektirmeden bazı burunlarda bunu başarabiliyorsunuz. Nasıl burunlar bunlar? Hafif bir kemeriniz var ya da burnunuz sırtı düz ama burun ucunda özellikle bir düşüklük var. Bu burun ucunu kesi yapmadan yalnızca iğne deliğinden geçirdiğimiz ipliklerle arka taraftaki kıkırdağı sabitleyip burun ucunu biz kalıcı bir şekilde kaldırabiliyoruz. Hemen şöyle kalkıyor mu burun? Anında kalkıyor ve günlük hayatınıza hemen dönüyorsunuz. Peki burun ucundan geçirdiğiniz o ipler dışarıdan bakıldığı zaman belli oluyor mu? Hiçbir zaman gözükmüyor. Onu tamamen oradaki yumuşak dokunun altına gizliyorsunuz. Hani bu yüzde de ipler falan, örümcek ağı falan filan yapılır yani o ipi görmezsiniz aslında. Evet. Burada zaten kapalı bir alan, hiç görmüyorsunuz.
bizim bildiğimiz bir yerde oluyor ama sizin günlük hayatınıza yansıyan, görünen, hissedebileceğiniz bir şey değil ve anında bir sonuç veriyor ve günlük hayatınıza da hemen dönüyorsunuz. Peki o ipler, yani Allah göstermesin, burnumu sildiğimde ya da ne bileyim bir burnumu sıktığımda kopar mı? Herhangi bir şey olur mu? Kolay kolay bir şey olmaz. Birkaç haftada da orada bir doku iyileşmesi de oluyor. O da orada bir sağlamlık kazandırıyor ama çok sert bir darbede tabii burnunuzun kemiğini bile kırabiliyorsunuz. Yani bir terslik olmadığı sürece günlük hayatınızdaki riskler aslında bizim için problem değil. Acılı bir operasyon. Operasyon bile demeyelim buna. Acılı Yani bir uygulama mı? Ben hastalarıma diyorum bir dişe dolgu uygulamasından çok daha rahat. Çünkü kemik yapıyla hiç uğraşmıyoruz. Burası tamamen yumuşak bir doku. Çok güzel uyuşur. Sonrasında ben ağrısı, sızısı, ah oh diyen hastamı çok görmedim açıkçası. Güzel uyuşur, güzel uygulanır. Genellikle de böyle bir 15 dakika içinde biz bu işlemi yapıyoruz ve anında siz böyle ameliyat olmuş da bir 6 ay geçirmişsiniz gibi bir profile kavuşuyorsunuz açıkçası. Genelde daha önce de bahsetmiştim sizle konuşurken, gerçekten böyle yüzle uyumlu burunlar çok önemli. Yani yüzüne baktığın zaman ay sende bir değişiklik var ve çok güzel gözüküyorsun denilen operasyonlar benim için ve herkes için çok kıymetli. Bize şimdi şunu söyler misiniz? Bu bahsettiğimiz burun ucu kaldırıyorsunuz sadece bunda ama burunda çok ciddi bir eğrilik var. Bununla birlikte burundan nefes de alamıyor. Her iki operasyonu, hem estetiği hem de sağlık için yaptığınız o operasyonu aynı günde yapabiliyor musunuz? Tabii. Zaten bu operasyonun bir adı var. Septorinoplasti diyoruz. Yani septoplasti ile rinoplasti dediğimiz dışındaki problemi beraber düzeltmek. Hem sağlık hem estetik. Evet. Bazen bunu beraber yapmanız gerekiyor. Yani dışındaki problem aslında bazen fonksiyonel bir probleme de dönüşüyor açıkçası. Eğri bir burun, içindeki septum da eğri. Çünkü o da burun sırtını tutunuyor. Nefes alma problemi. Bir burun deliğinde, kanadında basıklık, düşüklük. Zaten hava girmiyor burun içine. Bizim için şu bölge çok önemlidir. Buraya nazal valv dediğimiz 15 derecelik bir açı var. Havayı hızlandırıp akciğeri gönderir. Oranın genişlemesi de problem. Yani çok açılmış bir burun da problem açıkçası. Oranın çok daralması da problem. Yani o dışı aslında içindeki fonksiyonel yapıyı çevreleyen bir çadır gibi düşünün. Dış yapısı aslında bir binanın. Bu ikisini beraber fonksiyonel nedenlerle de yapabiliyoruz. Aynı zamanda burun dışında probleminiz var. İçeride de bir eğriliğiniz var. İçi ayrı, dışı ayrı hareket etmiş. Burun dışını törpüleyip, düzeltip, içinde de bu kemik yapısını düzeltip, konka dediğimiz burun etlerini yakarak nefes almanızı da daha iyi hale getiriyoruz. Yani burun küçülüyor ama biz burun tabanını içeriden küçültmüyoruz. Orada kemik yapılarını koruduğumuz için burun içi daralmıyor açıkçası. Onun için de nefes alma ile ilgili pozitif yönde bir ilerleme oluyor ama ameliyat oldum, estetik oldum, burnum daha kötü olacak, daha kötü nefes alacağım diye düşünmemek lazım. Şimdi bir sorumuz var. Seyircim diyor ki bir burun kaç defa ameliyat edilebilir? Operatör Doktor Bülent Koç sorularınızı yanıtlıyor. Güzel Özellikle burun estetiğiyle ilgili ne sormak istiyorsanız sorun Evet. lütfen. Yani bir burunun kaç kere ameliyat olacağına aslında burun cildi karar verir. Çünkü ameliyat olmuş ve hiç memnun kalmamış. Tekrar yaptırabilir miyim diye soruyor. Yaşı da 32. Evet, yapıyoruz da. Çok da başarılı olabiliyor bu ameliyatlar. Hani estetik ameliyatlar, revizyonlarında burunda özellikle kıkırdak eksikliği olabiliyor. İkinci ameliyatlarda, üçüncü ameliyatlarda kaburgadan alınabiliyor. İşte burun içinde varsa o kullanılabiliyor ama burun cildi iyi durumdaysa bir buruna müdahale edilebilir. 5-6 kez de insanlar ameliyat olabiliyor. Gerçekten bir sıkıntı oluşmuştur falan müdahale edersiniz ama çok keyifli de davranmamak lazım. Hani iyi bir burnunuz vardır, doğal bir yapısı vardır. Daha iyi, daha iyi diye bir şey yok. Yani bizim için mükemmel iyinin düşmanı. Bazen hani dersiniz ya sizin burnunuz gayet güzel, yüzünüzde de uyumlu. Ben bunu ameliyat etmeyeceğim dersiniz ama siz o karar vermişsiniz bir yerde bunu yapacak birini bulursunuz. Evet. Ama sonu hüsran olabilir ve dönülmeyecek hale gelebilir. Gerçekten de o hekimin de gördüğü bir sıkıntı varsa gayet güzel bir şekilde bu revizyonlar, ameliyatları yapıyoruz ve sonuçlar da gayet başarılı oluyor. Biliyorum, sosyal medyanızdan takip ediyorum Bülent Hocam gerçekten. Şimdi sevgili seyircilerimiz, aslında şunu öğrenmek istiyorum. Yani burun ameliyatı yaptığımızda genelde biz hep şundan korkuyoruz. Yani yaptırdığım zaman ya kötü olursa, öncesinden ben burnumun nasıl bir şekil alacağını ameliyata girmeden önce bilebilir miyim? Tabii. Yani biz öncesinde bir resimlerimiz stüdyoda çekiliyor. Sonra tasarım yapılıyor ve bunun üzerinden hastamızla konuşuyoruz. Hani o değişimin yüzünüzde nasıl olacağını merak ediyorsunuz zaten. Onu Çünkü hasta mı belirliyor, siz mi belirliyorsunuz? Aslında- Mesela şöyle, ben bir ünlünün fotoğrafını alıp gelip size diyebilir miyim? Bülent Hocam, beni buna benzetir misiniz? evet diyebilirsiniz. Hani yüz yapınız yakındır. Oradaki burnu kendinize yakın bulmuşsunuzdur. Mantıklı ama bir burun
ya da bir resim getirmeden önce bütün yüze bakmak lazım. Hani cilt yapısı sizden çok farklıdır. Sizin dar bir yüzünüz vardır, onun geniş bir yüzü vardır ya da tam tersi çenesi ilerlidir, Onlar da sizin mı geridedir. etkili? Tabii. Yani bir burun yüzünüzle uyumlu olması gerekiyor. O burun o yüzle uyumlu olmuştur. Siz onu güzel görmüşsünüzdür ama sizdeki burun farklı olup sizi bir o kadar güzel gösterebilir açıkçası. Onun için bu kişiye özel yapılması gereken, tasarlanması gereken bir ameliyat. Biz her zaman bunu hastalarımla paylaşıyorum, anlatıyorum. Cilt yapılarını anlatıyorum, işte yüz yapılarını nasıl olması gerekiyor. Ben ortalama bir dizayn yapıyorum. Aslında bunlar dijital sonuç olduğu için bunun üzerinden hani bu olacak şekilde hastayı kesinlikle şey yapmamak lazım. Buna yakın bir sonuç ve bunun üzerinden de hastanın aklındakini okumak. Hani siz burnunuz ucunu buraya alırsınız. Biraz daha kalkık olabilir mi der. Aklındakini okumak amacıyla bu tasarımlar çok daha değerli. Gösterdiği resimlere de her zaman bakıyoruz. Hani ben çok doğal bir burun istiyorum diyor. Bir resim gösterin diyorsunuz. Okka gibi bir burun çıkıyor. Mesela kime göre doğal? Orada hastayı yönlendiriyorsunuz tabii. Şimdi benim sorularım var. Az sonra seyircilerimin de sorularını yönelteceğim. Nuri Viral'le sen istersen özel ya da operatör doktor Bülent Koç'un sosyal medya hesabından da sorabilirsiniz. En çok korkulan süreç de hocam ameliyattan sonraki süreç ki görüyoruz burun operasyonlarında böyle morarmalar oluyor, zor iyileşir ve acılı bir dönemmiş gibi. Ama sizin yaptığınız bir teknikle artık galiba bu da çok kolay olmaya başladı değil mi? Şimdi eskiden şehir efsanesi gibi bir şeydi. Burun tamponları çok sıkıntıydı. İnsanlar ameliyat sonrası yüzü gözü çok fazla moraran, uzun süren ve sosyal hayatından da geri kalmasını sağlayan bir şekilde iyileşiyordu. Tabii bu bir korku yaratıyor. Hani vücudunuzda herhangi bir yerde bir ameliyat olduğunuzda kıyafetinizde bunu saklıyorsunuz. İyileşme devam ediyor ama bizde her şey ortada. Evet. Herkes sonucumuzu değerlendirir, iyileşme sürecini değerlendirir. Onun için de zor bir ameliyat grubu. Hasta için de zor çünkü o yüz ifadesi dışarı çıkıyor ve onun tepkileri de ruh durumuna göre sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi tabii kemik yapısı en büyük problem. Kemik yapısını biz normalde çekiç, keski yardımıyla, manuel törpülerle falan şekillendirdiğiniz zaman tabii darbe ve travma oranı çok daha fazla oluyor. Bu da daha fazla morarma, şişme, ağrısızlığa neden oluyor. Ama şimdi ultrasonik teknikler kullanıyoruz. Piezo cerrahisi gibi. Kemik yapısını hiç kırmadan yalnızca ses dalgasıyla şekillendiren işte Bu hastaya nasıl bir avantaj sağlıyor? hastaya şöyle bir avantaj sağlıyor. Travmayı minimuma indirdiğiniz için ameliyat sonrasındaki bu ameliyata bağlı olan yüzündeki sıkıntıların çoğu %80 azalmış oluyor bilimsel yayınlarda da. Bu da daha çabuk bir iyileşme ve sosyal hayatınıza, günlük hayatınıza çok daha hızlı bir dönüş sağlıyor açıkçası. Evet. Almanya'dan bizi izleyen bir seyircimiz var. Melek Hanım buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hocam kaç gün ayırmam lazım diyor bu operasyon için? Klasik bir hafta deriz biz. 5. 6. gün gibi burun üzerinde plastik bir ateli olur hastamızın, alınır. Sonrasında bantlarız ve onunla siz dünyanın her yerine uçup tekrar ülkenize eğer yurt dışından geldiyseniz dönebiliyorsunuz. Onun için yaklaşık 6-7 gün yeterli. Peki Çiğdem Hanım'ın bir sorusu var. Diyor ki hocam burun ucunun düştüğü söyleniliyor, doğru mu? Burun ucu güzel oturtulduğu zaman kolay kolay düşmez. Hani sonuçta tıbbi müdahale, hiçbir şey %100 olacağını vaat edemezsiniz ama sonrasında ufak tefek şeyler cildinizin gevşekliğine bağlı, cilt yağlıdır, ağırlığına bağlı, çok gülüyorsunuzdur, çok mimik yapıyorsunuzdur, buna bağlı hafif oynamalar olabilir. Bunlarda da demin bahsettiğimiz gibi ip askıyla gayet güzel bir şekilde tamamlanabiliyor. Ama %90'larda burun ucunda kolay kolay bir düşme olmuyor açıkçası artık. Yine İzmir'den Özlem Hanım teşekkür ediyoruz. Buradan İzmir'e de sevgilerimi gönderiyorum. Diyor ki az önce bahsettiğiniz operasyondan bahseder misiniz? Ameliyatsız bir şekilde burun ucunu kaldırma o ne kadar sürüyor? Muayenehane ortamında yapılıyordu değil mi? Evet, lokal anesteziyle yani böyle ağrısızı yaşayacağınız düzeyde bir şey olmuyor. 15-20 dakika civarında sürüyor. Bu arada burun ucunu toparladığınızda ufak bir kemeriniz falan varsa ufak dolgu atışlarıyla da burun sırtı da düzeltilebiliyor. Yani kombine edebiliyorsunuz tamamen böyle ameliyatsız bir şekilde ameliyatlı bir burunmuş gibi çok kısa bir sürede yol alabiliyorsunuz ve hasta memnuniyeti genel olarak çok yüksek. Aslında bunu da söyleyelim. Bu sadece bahsettiğimiz burun ucu kaldırma operasyonu hanımlar üzerine konuşuyoruz ama beylere de uygulanıyor değil mi? Tabii. Yani burun yapısı uygun olan herkes için ideal bir yöntem. Bir de attığımız dikiş aslında bizim gizleyerek atıyoruz. Görünmüyordu ama ameliyatta da burun ucunu sabitlediğimiz bir dikiş şeklinde bu. Yani orada da bu dikiş kullanılıyor zaten. Peki süresi ne kadar hocam? Yani muayenehane ortamında çok kısa bir sürede yaptığınız bu operasyonla burun ucu hemen kalkıyor ve hasta böyle istediği görünüme ulaşıyor. Ne kadar sürüyor ömrü?
Şimdi bu bildiğimiz cildin altına atılan şeyler değil, iplerden değil. Tamamen burun ucunu arkadaki kıkırdağa sabitleme şeklinde çok daha sağlam bir yöntem. Eğer çok yüksek kemerli bir burnunuz yoksa, tabii bu kemerle yarışıyoruz. Kemer çok düşükse biz bunu ömürlük yapıyoruz zaten. Ama yüksek bir kemer çok gerdiniz, ufak tefek sarkmalar olabilir, tekrarı yapılabilir ama %90'larda bu kalıcı olarak uygulanıyor. Son sorum da Hatice Hanım'dan. Diyor ki 17 yaşında bir kızım var, burun estetiği yaptırmak istiyor. Hocam ne söyler? 16-17 yaşından itibaren yapılabilir. Çok sıkıntılı bir burun yapısı vardır, çok takılıyordur, bütün hayat enerjisini alır. Şimdi resimler çekiliyor, sosyal medyalar falan, özellikle kızlarda daha çok böyle resimlerde yer alınca kendilerini daha fazla inceliyorlar. 16-17 yaşından itibaren yapılabilir. Hatta burun içinde çok kötü bir kemik eğriliği falan varsa 15 yaşından itibaren bile bu kararlar alınabiliyor açıkçası. Sağlıkla ilgili bütün sorularınızın cevabını en doğru şekilde programımızda bulacaksınız. Bugün operatör doktor Bülent Koç, kulak burun boğaz uzmanı. Çok soru var hocam. Sonrasında sosyal medyanızdan yanıtlarsanız Tabii çok mutlu memnuniyetle. olurum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok Sağ teşekkür olun. ederim, sağ olun. Sen istersen kapılar açılır yeniden güler ayağa. Ekranların sevilen ismi Nur Viral çok özel konuklarıyla bir arada. Sen istersen kalkarsın. Alanında uzman doktorlar, psikologlar, astrologlar ve daha fazlası. Hayatımızdaki problemleri kolay yoldan çözmenin bir yolu var mı? Güzel şeyler kolay olmuyorlar. Menopoz mu kilo aldırır yoksa kilo aldıkça mı menopoza yaklaşırız? Çok güzel bir soru. Tavuk mu yumurtadan çıkıyor, yumurta mı tavuktan çıkıyor? Sıcak, samimi, derin sohbetler. Bir erkeğin bir kadına değer verdiğini göstergesi para harcaması değildir. Benim eşim aldatmaz diyordum diyen kadınlar aldatılıyor. Yani kadınlar kas mı çalışsın? Kas çalışacaklar. Öyle Kas mi? çalışacaklar. Nur Viral'le Sen İstersen özel yeni bölümüyle hafta içi her gün Star'da.